Doçent Doktor İsmail Dönmez ben. Uşak Alparslan Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. 3 yıldır bu görevde bulunuyorum. Bundan önce de Milli Eğitim Bakanlığı'nda 11 yıl fen bilimleri öğretmeni olarak görev yaptım. Fen bilimleri öğretmeni olarak görev yaptım. Aslına bakarsanız sistem yeni bir akım olduğu için her zaman ilgimi çekti. Özellikle robotik, kodlama, yazılım gibi içerikleri fen dersiyle beraber sunmak benim için her zaman ilgi çekiciydi. Ve bu konuda çalışma gayretinde bulundum. Bir sistem öğretmeni olduğumu tam olarak bilmiyorum ama bu konular her zaman benim ilgimi çekti ve elimden geldiği kadar da çalışmaları öğretmenlik hayatım boyunca takip etmeye gayret ettim. Bileşenlerinden tabii ki öncelikle matematik öğretmeni beni çok etkilemişti okulda. Biraz da öğretmen olmamın sebebi oydu aslında. Çünkü sadece kendisi matematik anlatmıyordu. Yeri geldiğinde sınıfta flüt çaldığını hatırlıyorum. Yeri geldiğinde sınıfta resim yaptığını hatırlıyorum. Bu zihnimin altında bazı kodlar yerleştirdi belki de. Tüm branşları, tüm bölümleri böyle birbirinden ayırmamızın pek bir anlamı yok. Kişiler çok yönlü, kendini geliştirebildiklerini ifade ediyor. Ve matematik öğretmenim de benim için bir rol model. Öğretmen olmak her zaman kendinizi geliştirmek anlamına da geliyor bir anlamda. Ben öğretmen olarak çevremde gördüğüm çalışmalar olsun, etkinlikler olsun, projeler olsun hepsine katılmayı, hepsinden de bir şeyler toplamaya gayret ettim ve bu topladıklarımı da sınıf ortamına getirme gayretindeydim her zaman. Ancak bir noktada artık farklı şeyler yapmam gerektiğini hissettim ve öğretmenlik mesleğini sürdürürken aynı zamanda yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Doktoram bittikten sonra da üniversitede çalışmayı tercih ettim. Kariyerim boyunca fırsatlardan biri de çok farklı yerlerde görev yapma fırsatı bulmamdı. Bursa'da, Çanakkale'de, Ankara'da görev yaptım. Ve bu çalıştığım okullarda çok çeşitlilik gösteriyordu. Bazıları köy okuluydu, bazıları merkezdeki okuldu. Sosyoekonomik seviyeden farklı katmanlardan gelen öğrencilerle çalışma fırsatı buldum. Bazen kaynaştırma öğrencileriyle çalıştık. Yeri geldi üstün yetenekli öğrencilerle öğretmenlik mesleğinin son yıllarında çalışma fırsatı buldum. Bu benim için çok güzel deneyimler kazandırdığını düşünüyorum. Farklı bakış açıları kazandırdı. Onlara nasıl yaklaşabileceğim, onları nasıl anlayabileceğim, nasıl konuşabileceğim, onların ilgilerini nasıl çekebileceğim konusunda bana farklı deneyimler kazandırdığını söylemem gerekiyor. Kariyerim tabii ki rol modellerim vardı burada. Öğretmenlerim her zaman benim için rol modelleri oldu. Özellikle lise kademesinde Anadolu Öğretmen Sesi bu alanda iyi bir eğitim aldım iyi hocalardan. İyi bir arkadaş çevresiyle belki de eğitim alma fırsatım oldu. Daha sonra da öğretmenliği aslında tercih ettim ve ardından da fen bilgisi öğretmenliği bölümünü bitirdim lisans olarak. Ardından Eskişehir ve Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktoramı tamamlama fırsatı buldum ve ardından da öğretmen olarak atandım. Tabii ki burada yüksek lisans doktora gibi bazı zorlu süreçleri atlatmanız gerekiyor. Dilinizi mutlaka geliştirmeniz önemli. Tabii ki burada sadece akademinin ya da beklentileri size sundukları bundan daha fazlasını da yapmanız gerekiyor. Araştırmalar yapmanız, okumalar yapmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Belirli bir program dahilinde ilerlemeyi sevmiyorum ama elimden geldiğince mutlaka sabahları okuma yapmaya gayret ederim. Her sabah yeni yazılan makaleler, edinebildiğim kitapları okuma gayretinde bulunurum. Ders verme yükümlülüğümüz öncelikle her hafta öğrencilerimize planlanan derslerimizi yapmaya gayret ediyorum. Bunun dışında da kalan zamanlar tabii kendimi geliştirmek adına makaleler, bildiriler, çeşitli projelerde görev alma gayretinde bulunuyorum. Üniversitedeki deneyimim bana üniversite öğrencileriyle çalışmanın da çok farklı bir deneyim olduğunu gösterdi. Her ne kadar belirli eğitim aşamalarından geçseler de bulundukları aşamada hala eksikleri olduğu, çok temel konularda bile eksikleri olduğunu fark ettim. Bu kapsamda sadece dersin bana sunduğu içeriklere değil, öğrendiğim başka bilgi, becerileri de onlara sunmak için gayret ediyorum.
Tabii zorluk anlamında durmadan bir şeyler araştırmanız gerekiyor ve tabii ki kitap almak, durmadan makaleler okumak, bir şeyler yazmak ya da görevlerinizin gereği yapmanız gereken şeylerle uğraşıyorsunuz. Bunlar da bazen günlük 10 saat, 11 saat zamanımı alıyor. Bunlar işin zorlukları diyebilirim. Ama avantajlar bakımından da yetiştirdiğimiz üniversite öğrencilerinin biraz daha yeni öğrencilerle karşılaşacak bir pozisyonda oldukları için onlara yeni bilgiler, deneyimler kazandırmak, paylaşmak ve onların biraz önünü açmaya çalışmak, farklı bakış açıları kazandırmaya çalışmak hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Kariyer gelişimleri için her zaman aktif olmalarını tavsiye ediyorum. Öğretmenlik aslında bir sahne sanatı gibi tasvir edebiliriz. İzleyici olmak değil, aslında sahnede bulunmaktan geçiyor. Biraz da ne kadar yetkin olduğunuzun göstergesi bu. Dolayısıyla yapılan projeler, etkinlikler, yazılan kitaplar bunları takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum.